Herkese merhabalar, EğitimTube'a hoş geldiniz. Bugün küçük yaşta YouTube'a başlamak isteyen veya başlamış ama bu yolda sıkıntılar çeken arkadaşlar için tavsiyeler vereceğim. Aynı zamanda nelere dikkat etmeleri gerekiyor onları anlatacağım. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben de küçük yaşta YouTube'a başlamış bir insan olarak bu videoda sizlere ben neler yaşadım ve nasıl deneyimler edindim onlardan da bahsedeceğim. Benim de tabii ki hatalarım oldu, yanlış yaptığım şeyler oldu. Sizleri de bunları yapmamanız konusunda aynı zamanda uyaracağım. Şimdi küçük yaşta YouTube'a başlamışsanız eğer en büyük sıkıntınız büyük ihtimalle insanların size karşı tavrıdır. Yani yorumlarda çok fazla yaşınız hakkında, hani yaşınızı gördüğünde insanlar size farklı yorumlar yapabilir. Hani bu hakarete gidebilir, kimisi hani argo kelimeler kullanır, sizi böyle rencide etmeye çalışırlar. Bunlara aldırmamanız. Tabii ki böyle yapıcı eleştiriler geldiğinde bunları dikkate alın ve bunu kullanın. Yani bu eleştirileri kullanarak yolunuza devam edin. Ama eğer bir hakaret barındırıyorsa, sizi küçük düşürmeye çalışıyorlarsa bunları kesinlikle aldırış etmeyin. Hatta benim size tavsiyem kanalınızdan kaldırın. Hatta çok fazla böyle yorum görüyorsanız kanalınızda yorumlara bakmayın bile. Hani yorumları çok fazla umursamayın. Şahsen ben zamanında böyle yapmıştım. Hani küçük yaşta olduğunuzda şu anda sosyal medyadaki genel durum da budur. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bir şey yapmasanız bile insanlardan hakaret işitebiliyorsunuz. Bu normal bir şey olmaya başladı artık. Çok saçma bir şey olsa da artık normalleşmeye başladı. Bu yüzden mesela ben o yaşlarda YouTuber'lık yaparken açıkçası yorumlara çok fazla aldırış bile etmiyordum. Şu anda mesela olabildiğince yorumları okumaya çalışıyorum. Olabildiğince yorumlara göre kanalımı şekillendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda eğer çok fazla kanalınıza böyle hakaret dolu, işte argo kelimeler dolu yorumlar geliyorsa bunu şöyle de çözebilirsiniz. YouTube'un bir sistemi var. Bu sistemde argo kelimeleri ve hakaret içerikli kelimeleri YouTube kendisi otomatikman kaldırıyor. Bunu kaldırmak için bir sistemi var dediğim gibi YouTube'un. Bunu da ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, nasıl yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız videonun sağ tarafında çıkan kartlar kısmında onun hakkında da bir videom var. O videomu da bulabilirsiniz. O videomdan da bunun nasıl olacağını görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde orada da bunun nasıl yapıldığını sizlere anlatıyorum. Bu şekilde aynı zamanda da hakaret dolu yorumlardan da kaçınabilirsiniz. Rahatlıkla videolarınızı çekmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki konu yaşı küçük arkadaşların genelde şunu yaptığını görüyorum ki ben de bunu yaptım zamanında. Bir içeriğe saplanıp kalıyorlar. Hani bu nasıl oluyor? Mesela genel olarak küçük bir çocuk nasıl bir video çeker? İlla oyun videosu çeker veya illa eğlence videosu çeker gibi geliyor ama aslında öyle bir şey yok. Yani siz istediğiniz içeriği üretebilirsiniz. Bu hani bilim videoları dahil olabilir, buna ders videoları dahil olabilir, benim yaptığım gibi eğitim videoları dahil olabilir, her şey dahil olabilir. Yani siz bunu istediğiniz neyse onu yapın. Ondan bahsediyorum. Hani kendinizi böyle bir şeyin içinde bulmayın. İlla ben oyun videosu çekeceğim, illa eğlence videosu çekeceğim. Eğlence videosu çekmek istiyorsanız, oyun videosu çekmek istiyorsanız tabii ki onu çekin. Ama bunu kendinizi kısıtlamak için kullanmayın. Siz istediğiniz içeriği çekin ki ben de YouTube'a doğal olarak çoğunuzun da yaptığı gibi oyun videolarıyla başlamıştım. Oyun videolarından sonra fark ettik ki biz eğitim videosu da çekebiliyoruz ve kendimizi burada uygun görüp eğitim videosu çekmeye devam ettik. Mesela zamanında belki de kendimizden çok daha büyük insanlara YouTube'da eğitim verdik. Yani YouTube eğitim verdik, Photoshop eğitim verdik. Böyle yerlerden geçtik. Hani burada kendinizi kısıtlamaya çalışmayın. Olabildiğince özgür olun ve özgün olun. Yani kendiniz ne istiyorsanız onu yapın. O şekilde ilerleyin. Ben de mesela şu anda hala eğitim videosu çekiyorum. Sizlerin karşısında konuşuyorum. Ve hani o yoldan hala vazgeçmedim. Böyle düşünebilirsiniz. Kendinizin içinizden ne geliyorsa o yolda devam etmenizi sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki önemli konu tavsiyeler almanız. Yani insanlardan tavsiyeler alın. Kendinizden büyük kanallardan tavsiyeler alın. Kendinizden eğer mantıklı bir yorum yapılıyorsa kendinizden büyük kişilerden de tavsiye alın. O kişilerin tavsiyesine göre ilerlemeye çalışın ki ben bunu yine zamanında çok yaşamıştım. Benden büyük çok fazla YouTuber zamanında diyalog kurduğum YouTuber'lar bizlere tavsiyeler vermişti. Bana şunu şöyle yaparsan daha iyi olur diyen çok fazla kişi hatırlıyorum. Ve siz de böyle YouTuber'lara ulaşabiliyorsanız onlardan tavsiye alın.
onlardan ne yapmanız gerektiğini kişisel olarak da sorun. Ben şu an mesela size bunu toplu bir şekilde anlatıyorum. Bunu hepiniz izleyeceksiniz. Ama benimle kişisel mesela bu konu hakkında konuşmuyorsunuz şu anda. Eğer böyle konuşmak istiyorsanız dediğim gibi hem ben hem de diğer başka YouTuber'lara da ulaşıp kişisel olarak da sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bir sorunuz vardır, bir şeyi anlamamışsınızdır veya yapamıyorsunuzdur veya yapamamaktan çok o işi nasıl yapacağınızı böyle tam anlamıyla kavrayamamıştırsınız. Bir yerde takılmışsınızdır. Bunları videoların yorumlarında mesela o insana sorabilirsiniz veya videoların yorumları da şart değil. Eğer Instagram hesaplarına veya herhangi bir hesabına ulaşabilirseniz oradan da o insanla iletişime geçebilirsiniz ki bu da sizin çok faydanıza olacaktır. Aynı zamanda burada bahsettiğim konu daha geniş bir yelpazeye giriyor. Benim kanalım gibi böyle eğitim kanallarını da takip ederek insanlardan daha fazla, sizden YouTube'da bir tık daha fazla bilgiye sahip insanlardan buradan bilgiler alabilirsiniz, tavsiyeler alabilirsiniz. Yanlış yaptıklarınızı aynı zamanda burada da görebilirsiniz. Bu şekilde de kendinizi geliştirmiş olursunuz ve bir gün siz de belki o büyük YouTube kanallarından bir tanesi haline gelirsiniz. İlk başta bahsettiğim konuyu biraz daha geniş bir yelpazeye de açabilirsiniz. Bu konu aslında sizin normal hayatınızda da yaşanabilir. Yaşıtlarınız belki sizinle dalga geçebilir bu konuda. İşte YouTuber olacakmış falan gibi böyle şeylere girebilirler ki çoğunuz yaşıyorsunuzdur. Böyle durumlar yaşadığınızda buna aldırış etmeyin. Çünkü bir gün o insanlar belki sizin başarınızı kıskanan insanlar olarak karşınıza çıkabilir, o arkadaşlarınız. Buna kesinlikle aldırış etmeyin. Bunu kendim de yaşadığımdan biliyorum. Hani o zamanlar sizinle dalga geçen insanlar sonradan sizi tebrik eden, hatta içten içe kıskanan insanlar haline gelebiliyorlar. Bunlara kesinlikle aldırış etmeyin. Siz nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde devam edin. İnsanların kötü yorumlarına dediğim gibi o kadar fazla aldırış etmeyin. Tabii ki dediğim gibi insanlar çevrenizdeyse de, yani gerçek hayatınızdaysa da onlar yine size eleştiriler yapıyorsa yine o eleştirileri kendinize katın. Yani daha fazla bu eleştirilerle gelişmeye bakın. Ama eğer bu direkt kötü yorum, hakaret gibi şeylerse kesinlikle aldırış etmeyin. Siz yolunuza devam edin. Çünkü çok fazla olacaktır, yaşayacaksınızdır. Emin olun bir gün o size hakaret eden, belki şey yapan insanlardan çok daha fazla başarılı olacaksınız. O insanların çünkü birçoğunun tek başarısı orada insanların videosunu kötü yorum yapmak oluyor. Ve bu başarı aslında pek de bir başarı değil, sizin de bildiğiniz gibi. Siz kendi yolunuzu çizmeye devam edin. Bir sonraki konumuz, videonuzu olabildiğince güzel yapmaya çalışın. Yani olabildiğince elinizden ne geliyorsa onu ortaya koymaya çalışın. Kesinlikle hiçbir şeyden kaçınmayın. Eğer bir şey yapabiliyorsanız gerçekten yapın. Hani bakın, benden daha kaliteli videolar yapan insanlar bu videoları nasıl yapıyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Neler yapmam gerekiyor? Bunlara kesinlikle dikkat edin. Hani kendinizi böyle şu şekilde görmeyin. Ben bir yol çizmişim ve hep o yolda ilerleyeyim gibi görmeyin. Kendinizin karşısında bir merdiven görün ve hep o merdivenden yukarı çıkın. Yani her gün farklı bir şey katın kendinize. Her gün videonuzu bir tık daha geliştirin. Bir tık daha kendinizi ileri taşıyın. Bu şekilde ilerlerseniz sizin için her şey çok daha güzel olacaktır. Bu videomuz bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve öneri ve tavsiyeleriniz için, hatta belki de video istekleriniz için yorumlar kısmında bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.